Sarayda, diğerlerinden çok daha kıskanç bir şövalye vardı. Sir Balin'i kıskanan biri. Adı Lancer'dı. Kendini Britanya'nın en iyi şövalyelerinden biri sayıyor, bu yüzden kralın yanına giderek Sir Balin'in peşinden gitme izni istedi. Mahkemeye yapılan hakareti intikam alacaktı. En iyisini yap, diye yanıtladı kral. Çünkü Balin'e karşı geçici bir öfkem var. Bu arada Merlin geldi ve kılıç macerasından, Gölün hanımefendisinden söz edildi. Şimdi beni dinleyin, dedi Merlin. Bu hanımefendi, yaşayan en sahte kızdır. Söyleme, diye cevap verdiler. Bu kızın iyi bir şövalye kardeşi var ve o kardeşini seven başka bir şövalye tarafından öldürüldü. Böylece intikam almak için kardeşi, Avillion'dan Lady Liley'e gitti ve ondan yardım istedi. Lady Lyle de ona o kılıcı verdi ve hiçbir erkeğin onu çekemeyeceğini söyledi. Yalnızca biri, cesur ve güçlü bir şövalye, kardeşinin intikamını alabilecekti. İşte bu yüzden kız buraya geldi. Ben de senin kadar iyi biliyorum, diye yanıtladı Merlin. Ve Tanrı'ya yemin ederim, buraya hiç gelmeseydi daha iyi olurdu. Çünkü hiçbir arkadaşlık için gelmedi, yalnızca zarar vermek için. Kılıcı elde eden iyi şövalye, onun tarafından öldürülecek. Bu, daha iyi bir şövalye için büyük bir kayıp olacak. Yine de Lordum krala büyük bir onur ve hizmet getirecek. Sonra Sir Lancer, her tarafı silahlanmış halde atına atladı ve Sir Balin'in ardına düştü, olabildiğince hızlı gidiyordu. Onu yakalayıp yüksek sesle bağırdı. Dur, efendim şövalye, biraz bekle, yoksa seni buna zorlarım. Sesi duyunca Sir Balin atını şiddetle çevirdi. Güzel şövalye, benimle ne istiyorsun? Dövüşe mi gideceksin? Evet, dedi Sir Lancer. Seni bu yüzden takip ettim. Belki, diye yanıtladı Balin, evde kalsan en iyisi olurdu. Çünkü kendini zaten galip sanan çok insan kendi çöküşüyle son bulur. Hangi saraydansın? Kral Arthur'un sarayından, diye bağırdı Lancer. Ve bugün ona yaptığın hakareti intikam almaya geldim. Pekala, dedi Sir Balin, seninle savaşmam gerektiğini görüyorum. Ama pişmanlık duyuyorum. Kral Arthur ya da şövalyelerini yas tutturmak istemem. Bu kavga bana tam bir aptallık gibi görünüyor. Ölen o kız, geçtiği topraklarda sayısız kötülük yaptı. Bir hanımefendisini öldürmüş herhangi bir şövalye kadar ıssız biri olurdum. Hazır ol, diye bağırdı Lancer. Çünkü birimiz bu tarlada sonsuza dek huzur içinde dinlenecek. İlk karşılaşmalarında Sir Lancer'ın mızrağı parçalanıp uçtu Sir Balin'in kalkanından. Sir Balin'in mızrağı ise öyle bir güçle saplandı ki. Sir Lancer'ın kalkanından geçti. Hauberk'ini deldi ve şövalyenin bedeninden geçerek atın üzengisine kadar saplandı. Sir Balin şiddetle döndü, kılıcını çekti, ama onu çoktan öldürmüş olduğunu bilmiyordu. Sonra onu yerde bir ceset gibi yatarken gördü. Tam o anda, bir kız ona doğru at dört nalası geldi. Sir Lancer'ın öldüğünü görünce ağladı ve derin bir hüzünle bağırdı. Ah, Sir Balin, 2 beden öldürdün ama bir kalp. Ve bir bedende 2 kalp vardı. 2 ruhu da kaybettin mi? O, Lancer'ın sevgilisiydi. Öldürülmüş sevgilisinin yanından kılıcı aldı, kapılarını yere koydu ve kılıcı kendi bedeninden geçirdi. Sir Balin onu ölü görünce içi parçalandı. Hem yas tuttu hem de Lancer'ın ölümüne pişman oldu. Bu ölüm, çok adil bir hanımefendinin de ölümüydü. Bedenlerine bakamayacak kadar üzgün olduğu için ormana döndü. Ve sürerken kardeşi Sir Balan'ın silahlarını gördü. Karşılaştıklarında başlarını birbirine eğdiler, kucaklaştılar, öpüştüler, sevinç ve acıma için ağladılar. Sir Balin, Sir Balan'a son maceralarını anlattı. Sir Balan da o sırada Kale Terabil'i kuşatan Kral Rhaenys'e doğru gidiyordu. Seninle olacağım, diye yanıtladı Sir Balan. Ve birbirimize yardım edeceğiz, kardeşlerin yapması gerektiği gibi. Konuşurlarken, Cornwall'dan Kral Mark o taraftan geldi. Sir Lancer ve hanımefendinin 2 cesedini görünce, ölüm hikayesini duyunca, onlara orayı terk etmeden önce bir mezar inşa etmeye yemin etti. Pavyonunu kurdu, çevredeki tüm ülkede bir anıt aradı. Sonunda zengin ve güzel bir kilise buldu, onu aldı ve öldürülen şövalye ile kızın üzerine dikti. Üzerine şunu yazdı. İşte burada yatıyor. İrlanda kralının oğlu Lancer. Balin tarafından kendi isteğiyle öldürüldü. Ve yanında, sevgilisinin kılıcıyla yas ve kederle kendini öldüren hanımefendisi Colombe yatıyor. Sir Balin ve Sir Balan uzaklaşırken Merlin onlarla karşılaştı. Balin'e döndü ve dedi. Kendini öldüren hanımefendiyi kurtaramadığın için kendine büyük zarar verdin.
Ve bu yüzden, Tanrımıza vuran darbe hariç, insanın vurduğu en acı darbe. Çünkü yaşayan şövalyelerin en gerçek ve en saygıdeğerini vuracaksın. O yıllar boyu yaralarından iyileşemeyecek ve 3 krallık yoksulluk ile sefaletle boğulacak. Eğer söylediklerine inansaydım, dedi Balin, kendimi öldürürdüm ve seni yalancı yapardım. Merlin aniden ortadan kayboldu. Ama sonra gece kılık değiştirerek onlarla yeniden göründü ve Kral Rhaenys'i bulabileceklerini söyledi. Bu gece 60 mızraklıyla birlikte bir ormanın içinden geçecek. Sir Balin ve Sir Balan ormanın içinde saklandılar ve yaprakların arasında pusuda beklediler. Yarı gecede krala yaklaştığını duyar duymaz aniden saldırdılar. Onu yere devirdi ve şirketine döndüler, 40 kişiyi yaraladı ve öldürdüler, geri kalanlar kaçmak zorunda kaldı. Kral Rhaenys'i orada öldüreceklerdi. Ama o çok arzuladı merhameti ve boyun eğerek şöyle dedi. Cesaret dolu şövalyeler, beni öldürmeyin. Çünkü hayatımla bir şeyler kazanabilirsiniz. Ama ölümüm hiçbir şeye fayda sağlamaz. Doğruyu söylüyorsun, dedi iki şövalye ve onu bir at yavrusuna bindirdiler. Tüm gece hızla gittiler, ta ki horoz öterken Kral Arthur'un sarayına varıncaya kadar. Onu gardiyanlara ve hasiplerine teslim ettiler, şu mesajla birlikte, Kral Arthur'a, 2 kılıcın şövalyesi tarafından gönderildi. Çünkü Balin, kızla yaşadığı maceradan bu yana böyle biliniyordu. Ve kardeşi tarafından. Sonra gün doğmadan önce tekrar uzaklaştılar. 1-2 ay sonra, Kral Arthur biraz hasta olduğu için kasabanın dışına çıktı. Çayırda bir çadır diktirdi ve orada bir paletin üzerine uzandı. Ama uyuyamadı, dinlenemedi. Yatarken büyük bir atın sesini duydu. Çadır kapısından dışarı bakınca, büyük bir ağıt yakan bir şövalye gördü. "Dur, güzel efendim," dedi Kral Arthur. "Ve neden bu kadar keder içinde olduğunu bana söyle. Biraz düzeltebilirsin," dedi şövalye. Ve öylece geçip gitti. Kısa süre sonra Sir Balin, tesadüfen o çayırın yanından geçti. İndi, yürüyerek kralın yanına geldi, diz çöktü ve selam verdi. "Başıma," dedi Kral Arthur, "rica ederim, Sir Balin." Ve Kral Rhaenys'ten intikam aldığı için ona içtenlikle teşekkür etti, onu esir olarak kalesine gönderdiği için. Kral Nero'nun, yani Rhaenys'in kardeşinin, onu hapisten kurtarmak için saldırdığını anlattı. Onu nasıl yenip öldürdüklerini ve Orkney Kralı Lot'un da Nero ile birleştiğini, Kral Pellinor tarafından savaşta öldürüldüğünü. Sonra Kral Arthur, Sir Balin'e az önce çadırının önünden geçen somurtkan şövalyeyi sordu. Onu takip etmesini ve geri getirmesini istedi. Sir Balin ata atladı ve bir kızla birlikte ormanda şövalyeyi yakaladı. "Efendim şövalye," dedi, "efendim Kral Arthur'a geri dönmelisin. Reddettiğin bu keder neden, onu anlatman gerekiyor." "Bunu yapmayacağım," diye yanıtladı şövalye. "Bu bana çok zarar verir ve ona hiçbir faydası olmaz." "Efendim," dedi Sir Balin, "lütfen hazırlanın. Çünkü gitmeniz gerekiyor. Yoksa seninle savaşır ve zorla alırım." "Seninle gidersem, güvenli geçiş için garanti olur mu?" diye sordu şövalye. "Evet, kesinlikle," diye yanıtladı Balin. "Başka bir yerde öleceğim." Şövalye hazırlandı, Sir Balin ile gitmeye karar verdi. Kızı orada bıraktılar. Ama giderken, görünmez biri geldi. Ve şövalyeyi mızrakla bedeninden vurdu. "Ah, ah," diye bağırdı Sir Herleus. "Senin korumanın altında, o hain şövalye Garlon tarafından öldürüldüm. Büyü ve büyücülük yoluyla görünmez şekilde biniyor. Al, atımı al, benimkinden daha iyidir. Bıraktığımız kıza git ve bu görevin rehberliğinde ilerlemeye devam et ve en iyi fırsatın olduğunda ölümümün intikamını al." "Bunu yapacağım," dedi Sir Balin. "Şövalyeliğimle yemin ederim." Sonra kızın yanına gidip onunla birlikte yola çıktı. Sir Herleus'un öldürüldüğü mızrağın sopunu da yanında taşıyordu. Giderken iyi bir şövalye olan Perrin de Mount Belgard da onlara katıldı. Nerede olurlarsa olsunlar onlarla maceraya çıkmaya yemin etti. Ama hemen bir kilise bahçesinin yanındaki Ermitaj'ın yakınından geçerlerken, yine görünmez Garlon geldi. Ve Sir Perrin'i de aynı şekilde mızrakla öldürdü. Sir Balin büyük bir öfkeyle doldu ve Sir Garlon'u bedensel olarak görebileceği ilk anda onun hayatını alacağına yemin etti. Sir Perrin'i münzeviyle birlikte gömdüler ve kızla yoluna devam etti, ta ki büyük bir kaleye varıncaya kadar. Kaleye girmek üzereydiler. Ama Sir Balin kapıdan geçer geçmez, demir kafes aniden arkasında indi. Kız dış tarafta kaldı, etrafında kılıçlarını çeken adamlarla.
Bunu görünce Sir Balin hızla duvar ve kulenin üzerinden tırmandı. Kalenin hendekine atladı. Kızla birlikte ona doğru koşan kılıçlı düşmanlarla savaşmak için koştu. Ama onlar bağırdı, "Kılıcını kaldır, efendim şövalye. Seninle bu konuda savaşmayacağız. Çünkü biz sadece bu kalenin eski bir geleneğine uyuyoruz." Sonra kalenin hanımefendisinin uzun zamandır hasta olduğunu anlattılar. Ve ancak saf bir hizmetçinin, bir kralın kızının kanıyla dolu gümüş bir tabakla iyileşebileceğini söylediler. Kalenin geleneği buydu, hiçbir kız böyle geçemezdi, kanıyla dolu bir tabak vermeden. Sir Balin, kızın kendi rızasıyla kan atılmasına izin verdi. Ama kızın kanı hanımefendiye yardım etmedi. Böylece ertesi gün ayrıldılar, iyi dilekler ve dinlenmeyle. Sonra 3-4 gün boyunca macerasız sürdüler ve sonunda zengin bir adamın evine vardılar. Adam onları görkemli bir şekilde ağırladı. Akşam yemeğinde otururlarken Sir Balin birinin ağır ağır inlediği bir ses duydu. "Bu ne ses?" dedi. "Söyleyeyim sana," dedi ev sahibi. "Yakın zamanda Kral Peles'in kardeşi olan bir şövalyeyle dövüştüm. Onu 2 kez yere devirince intikam almaya yemin etti ve oğlumu öyle yaraladı ki iyileşemeyecek. O şövalye her zaman büyücülükle görünmez dolaşıyor ve adını bilmiyorum." "Ah," dedi Sir Balin. "Onu tanıyorum. Adı Garlon. Aynı şekilde kendi yoldaşlarımdan 2 şövalyeyi öldürdü. Bu diyardaki tüm zenginliğe karşı bile, onunla yüz yüze gelmeyi tercih ederim." "O zaman sana şunu söyleyeyim," dedi ev sahibi. "Kral Peles ülke genelinde büyük bir festival ilan etti. Listeniste düzenlenecek, 20 gün sonra. Hiçbir şövalye hanımefendisiz gelemeyecek. Orada bu Garlon'u bulabiliriz. Çünkü çok kişi orada olacak. İstersen birlikte yola çıkalım." Ertesi gün üçü de Listenis'e doğru yola çıktı. Yolculuk 15 gün sürdü ve ziyafetin başladığı gün tam oraya vardılar. Atlarını ahıra bağlayıp kaleye çıktılar. Ev sahibi, yanında hanımefendi olmadığı için girişi yasaklandı. Ama Sir Balin içtenlikle karşılandı ve bir odaya götürüldü. Silahlarını çıkardılar, ona seçtiği her renkten zengin cübbeler giydirdiler ve kılıcını kenara bırakması söylendi. Ama bunu reddetti. "Ülkemde bir şövalyenin kılıcını her zaman yanında bulundurması gelenektir," dedi. "Ve eğer burada tutamazsam, hemen ayrılırım." İzin verdiler. Büyük salona girdi ve rütbe ve değer bakımından şövalyeler arasında yer aldı. Önünde hanımefendisiyle. Kısa süre sonra yanında oturan birine sordu, "Burada Garlon adında bir şövalye yok mu?" "İşte orada gidiyor," dedi komşusu. "O siyah yüzlü, en harika şövalye, çünkü görünmez biner ve istediği kişiyi mahveder." "Ah, dedi Balin, derin bir nefes alarak. "O mu gerçekten?" Uzun süre düşündü. "Eğer onu burada şimdi öldürürsem, kendimden kaçamam. Ama onu terk edersem, belki böyle bir avantajı bir daha bulamam. Ve yaşarsa, ne kadar daha fazla zarar ve kötülük yapacak." Ama derin düşünürken, arada bir gözlerini Sir Garlon'a çeviriyordu. Garlon onun kendisini izlediğini fark etti ve böyle bir zamanda intikamdan kaçabileceğini düşünerek gelip Sir Balin'i yüzüne eliyle tokat attı. "Şövalye," dedi, "neden böyle izliyorsun beni? Utan, etini ye ve ne için geldiğini yap." "İyi söylüyorsun," diye bağırdı Sir Balin, şiddetle ayağa fırlayarak. "Şimdi tam da bunun için geldim, sen de göreceksin." Ve kılıcını hızla çekip doğrudan kafasına indirdi. Kafatası omzuna kadar parçalandı. "Bana kopu ver," diye bağırdı Sir Balin hanımefendisine. O kop, Garlon'un onu öldürdüğü mızrağın sopuydu. Hanımefendi onu uzatınca, Sir Balin Garlon'un bedeninden geçirdi ve dedi, "O kopla haince iyi bir şövalye öldürdün, şimdi o suçlu bedenine yapışsın." Sonra yanında gelen yaralı oğlun babasını çağırdı. "Şimdi," dedi, "oğlunun iyileşmesi için istediğin kadar kan al." Ama o anda korkunç bir karmaşa patlak verdi. Masadaki tüm şövalyeler Balin'i öldürmek için ayağa kalktı. Kral Peles en önde geldi ve haykırdı. "Şövalye, kardeşimi tahtamın başında öldürdün. Öl. Çünkü bu kaleyi asla terk etmeyeceksin. O zaman beni öldür, kendini öldür," diye bağırdı Balin. "Öyle olacak," dedi kral. "Çünkü başka bir adam sana dokunmayacak, kardeşime taşıdığım sevgi için." Kral Peles kasvetli bir silah kapıp hevesle Balin'e saldırdı. Balin kılıcını başı ile kralın darbesi arasına koyarak kendini kurtardı, ama kılıcı yere düştü, parçalanıp dağıldı. Silahsız kaldı. Kılıç bulmak için diğer odalara koştu, odadan odaya. Kral Peles de peşinde, her yerde hevesle bir silah arıyordu.
Sonunda harika süslemelerle dolu bir odaya koştu. Orada altın kumaşla süslenmiş bir yatak vardı. Düşünülebilecek en zengin şekilde. Yatakta tamamen hareketsiz biri yatıyordu. Yatağın yanında saf altından yapılmış bir masa, 4 gümüş sütun üzerinde duruyordu. Ve masanın üzerinde, garip biçimde şekillendirilmiş, harika bir mızrak. Sir Balin mızrağı görünce eline aldı ve Kral Peles'e döndü. Ona öyle şiddetli ve acılı bir şekilde saldırdı ki kral yere yığıldı, bayılarak düştü. Ama o hüzünlü ve korkunç darbede, kale sallandı. Tüm duvarlar çöktü, yere yıkıldı. Balin de aralarında yere düştü, taş gibi, ne elini ne ayağını kıpırdatabiliyordu. 3 gün boyunca orada, harabeler arasında kaldı. Ta ki Merlin gelip onu kaldırıncaya kadar. Bir at getirdi ve ona o topraktan olabildiğince hızlı çıkmasını söyledi. "Buraya getirdiğim kızı yanımda götüremez miyim?" dedi Sir Balin. "Orada ölü yatıyor," dedi Merlin. Sessizlik. "Ah, az biliyorsun, efendim Balin, yaptıklarını. Çünkü bu kalede, o odada. Rabbimiz Mesih'in kanını kirlettin. Ve en kutsal kadehi, Sangreal'i, son akşam yemeğinde Rabbimiz Tanrı'nın şarap içtiği kadehi. Arimetli Joseph bu topraklara ilk kez getirdiğinde, dönüştürmek ve kurtarmak için gelmişti. O altın yatakta yatan, Joseph'ti. Yanındaki garip mızrak ise, askerin Longus'un mızrağıydı. Rabbimizi vuran mızrak. Ve o Tanrı, o mızraktan sonsuza dek kan damlatmıştı. Kral Peles, Joseph'in doğrudan soyundan gelir ve bu kutsal şeyleri güvende tuttu. Ama şimdi hepsi senin o hüzünlü darbenle yok oldu. Kimse nereye gittiğini bilmiyor. Ve bu topraklara verilen hasar büyük. Şimdiye kadar tüm toprakların en mutlusuydu. Binlerce kişiyi öldürdüğün o darbeyle ve Sangreal'in kaybıyla, bu diyarın güvenliği tehlikeye girdi. Büyük mutluluk sonsuza dek yok oldu. Balin, Merlin'den ayrıldı, ruhu acıyla sarsılmış, hüzünle. "Bu dünyada bir daha asla karşılaşmayacağız," dedi. Ve güzel şehirlerden, kırsaldan geçti, her yandan ölü insanlar yatıyordu. Yaşayanlar ona bağırdı geçerken, "Ey Balin, tüm bu sefaletleri sen yaptın. Kral Peles'e dokunduğun için üzgün olan sen, 3 ülke mahvoldu. Ve şüphe yok, sonunda intikam sana düşecek." O ülkelerin sınırını geçtiğinde biraz rahatladı. 8 gün boyunca macerasız ilerledi. Sonra altın harflerle yazılı bir haç gördü, "Bu, bir şövalye için değil, bu kaleye doğru yalnız binmek." Yukarı bakınca yaşlı bir adam gördü, ona doğru geliyordu. "Sir Balin'le savaş," dedi, "bu sınırları bu şekilde geçiyorsun. Geri dön, senin için en iyisi bu olur." Ve bu sözlerle ortadan kayboldu. Sonra avlananların ölüm notalı bir borusu gibi çaldı. "O patlama," dedi Balin, "benim için üflendi. Çünkü ben avım. Ama yine de ölmedim." Ama konuşurken yüzlerce hanımefendi gördü, parlak yüzlü büyük bir şövalye topluluğuyla birlikte. Onu karşılamaya geliyorlardı. Büyük bir neşeyle kaleye götürdüler. Ziyafet, dans, müzik ve her türlü sevinç. Sonra kalenin baş hanımefendisi şöyle dedi: "İki kılıçlı şövalye, bir adada yaşayan bir şövalyeyle karşılaşmalı ve onunla savaşmalısın. Çünkü bu yoldan geçen hiç kimse onunla karşılaşmaktan kurtulamaz. Bu ağır bir gelenektir," diye yanıtladı Sir Balin. "Yenilmesi gereken yalnızca bir şövalye var," diye yanıtladı hanımefendi. "Pekala," dedi Sir Balin, "ne istersen öyle. Hazırım ve istekliyim. Atım ve bedenim her ne kadar yorgun olsa da kalbim hala yorgun değil. Ve gerçekten de, bu benim ölümüm." "Efendim," dedi yanında duran biri, "kalkanınızın iyi olmadığını düşünüyorum. Size daha büyük birini ödünç vereyim." "Teşekkür ederim efendim," dedi Balin. Bilinmeyen kalkanı aldı, kendi atına bindi ve yola çıktı. Kendisini ve atını bir tekneye koydu ve adaya geldi. Yere iner inmez, ona doğru bir şövalye geldiğini gördü. Hepsi kırmızı giyinmiş, aynı renkte bir ata binmişti. Kırmızı şövalye, Sir Balin'i ve taktığı 2 kılıcı görünce, bunun kardeşi olması gerektiğini düşündü. Çünkü kırmızı şövalye, Sir Balan'dı. Ama kalkanındaki garip kolları görünce düşünceyi bir kenara bıraktı ve ona doğru şiddetle ilerledi. İlk koşuda birbirlerini devirdi ve ikisi de yerde bayılarak kaldı. En çok yaralanan Sir Balin'di, çünkü hem yorgundu hem de yolculuktan bitkin düşmüştü. Sir Balan önce ayağa kalktı, kılıcını çekti. Sir Balin acı içinde doğruldu ve kalkanını kaldırdı. Sir Balan miğferini hedef aldı, Sir Balin de ona kaderini belirleyecek kılıcı salladı, kardeşini neredeyse öldürecekti.
Böylece savaştılar, ta ki nefesleri kesilene kadar. Durdu, nefes aldılar, sonra yeniden başladılar. Bunu defalarca tekrarladılar. Tüm zemin kanla kırmızıya boyandı. Ve her biri diğerini 7 büyük yarayla ağır şekilde yaralamıştı, en küçüğü bile dünyanın en güçlü devini mahvedebilirdi. Ama yine de birbirlerine karşı kalktılar. Hauberkleri artık parça parçaydı. Birbirlerinin çıplak bedenlerine keskin kılıçlarıyla vuruyorlardı. Son olarak küçük kardeş Sir Balan biraz geri çekildi ve Balin'i yere serdi. Sonra Sir Balin'le savaş dedi ki, sen ne şövalye olduğunu söyle. Daha önce bana böyle eşit gelen bir şövalye görmedim. Benim adım, dedi hafif bir sesle. İyi şövalye Balan'ın kardeşi, Sir Balin. Ah, Tanrım, diye bağırdı Balin. Bugünü görmem gereken bir şey miydi? Ve baygınlıkla geriye düştü. Sir Balan elleri ve dizleri üstünde, acı içinde sürünerek kardeşinin yanına geldi. Miğferini çıkardı. Ama yüzünden onu tanıyamadı. Çünkü o kadar bayılmış ve kanlıydı ki. Kısa süre sonra Sir Balin kendine geldiğinde dedi ki, ah, Balan, benim kardeşim. Beni öldürdün, ben de seni. Geniş dünya bu kadar büyük bir keder görmemiştir. Ne yazık ki, dedi Sir Balan. Bugünü görmek bana nasip oldu. Ve tesadüfler yüzünden seni tanıyamadım. İki kılıcını görünce, o garip kalkanın olmasaydı, seni kardeşim olarak tanımalıydım. Ne yazık ki, dedi Balin. Tüm bu keder, o kaledeki o mutsuz şövalyenin kapısında yatıyor. Kalkanımı değiştirmemi sağlayan o şövalye. Eğer yaşayabilirsem, o kaleyi ve o kötü geleneği yok ederim. Çok iyi yapılmış, dedi Balan. Çünkü buraya ilk geldiğimden beri hiç ayrılamadım. Beni burada biriyle savaştırdılar ve adayı bir yıl bir daha terk edemeyecek hale getirdim. Kardeşim, kendi silahınla beni öldürüp kaçabilseydin de, kendi hayatından vazgeçemezdin. Kalenin hanımefendisi geldi. Konuşmalarını duyunca, kötü durumlarını görünce, ellerini sıktı ve acıyla ağladı. Sir Balan, hanımefendiden şunu istedi, ikisinin de aynı yere birlikte gömülmesini. Bunu kabul etti, ağlayarak ve bunun ciddi, zengin ve en asil şekilde yapılacağını söyledi. Bir rahip çağırdılar, kutsal ayin yapıldı. Ve Balin dedi ki, mezarımıza şunu yaz, burada iki kardeşin birbirini öldürdüğünü. O zaman bu yoldan geçen hiçbir iyi şövalye ya da hacı olmaz ki ikimizin ruhu için dua etmesin. Kısa süre sonra Sir Balan öldü. Sir Balin ise bir sonraki gece yarısına kadar hayatta kaldı. Ve sonra ikisi de gömüldü. Ölümlerinin ertesi günü Merlin geldi. Sir Balin'in kılıcını aldı, üzerine yeni bir sap taktı ve sihirle güçlü bir taşa yerleştirdi. Sonra onu suyun üzerinde yüzdürdü. Ve böylece yıllarca adanın etrafında ileri geri süzüldü, ta ki nehir boyunca Camelot'a doğru yüzene kadar. Orada genç Sir Galahad'ın bunu başaracağı yere, ki bu, daha sonra anlatılacak bir hikayedir. Bir gün Kral Arthur, Merlin'e şöyle dedi, efendilerim ve şövalyelerim artık her gün bana bir eş almamı diler. Ama senin tavsiyeni almadan istemem, çünkü bu taça ilk geldiğimden beri bana yardım ettin. İyi olur, dedi Merlin. Çünkü erkek, bol ve soylu bir kadın olmadan yaşamamalı. Ama başka bir şey var mı? Başkasından çok sevdiğin bir hanımefendi. Evet, dedi Kral Arthur. Camelgard'dan Kral Leodegrance kızı Guinevere'yi seviyorum. Evinde, babam Uther'den aldığı yuvarlak masada bulunuyor. Ve sanırım o kız yaşayan en nazik ve en güzel hanımefendi. Efendim, diye yanıtladı Merlin, güzelliği açısından yaşayanların en güzellerinden biri. Ama onu sevdiğiniz gibi sevmemiş olsaydınız, hem adil hem de iyi birini seçmesini isterdim. Bir erkeğin kalbi kararlıysa, gitmek istemeyecek. Merlin bunu söyledi. Çünkü bu evlilikten sonra büyük acılar yaşanacağını biliyordu. Sonra Kral Arthur, Kral Leodegrance'a haber gönderdi. Kızıyla evlenmek istediğini bildirdi. Onu ilk gördüğünden beri sevdiğini. Kingsban ve Bors ile birlikte Leodegrance'ı Kuzey Galler'den Kral Ryans'e karşı kurtardı o günden beri. Kral Leodegrance mesajı duyunca bağırdı, bunlar hayatımda duyduğum en iyi haberler. Ne kadar büyük ve saygın bir prens, kızımı karısı olarak arıyor. Ona yarım krallık vermek isterdim, ama ihtiyacı yok. Ve daha iyi, babası Kral Uther'in yuvarlak masasını göndereceğim. 100 iyi şövalye misafirlerle donatılmış olarak. Çünkü yakında daha fazlasını toplamanın ve masayı doldurmanın yollarını bulacak. Sonra Kral Leodegrance kızı Guinevere'yi elçilere teslim etti. Kral Arthur'un elçilerine.
100 şövalye ve yuvarlak masa ile birlikte. Böylece kraliyet ve neşeyle yola çıktılar. Kimi zaman denizden, kimi zaman karadan. Camelo'da doğru ve bahar havasında yolculuk ederken, çok sayıda spor ve eğlenceyle dolu günler geçirdiler. Bu sporlarda ve oyunlarda Arthur'un sarayına yakın zamanda gelmiş genç bir şövalye öne çıkıyordu. Sir Lancelot, güçlü geçiyor, herkesten övgü kazanıyordu. Lütuf ve dayanıklılık doluydu. Guinevere de her zaman ona sevinçle bakıyordu. Her gece bir dere kenarında çadırlar kurulduğunda, ozanlar şövalyeler ve hanımefendilerin önünde şarkı söyledi. Çadır kapılarında oturuldu, maceralar anlatıldı. Ve yine Sir Lancelot öndeydi. En şövalyece hikayeleri anlatan, tüm arkadaşlar arasında en güzel şarkıları söyleyen. Camelo'da geldiklerinde Kral Arthur büyük sevinç verdi. Tüm şehir onunla birlikte. Büyük bir mahiyetle Guinevere'yi karşılamaya çıktı. Onu insanlarla dolu sokaklardan geçirdi. Bağırışlar ve kilise çanlarının çalınması arasında, saraya götürdü. Sonra kral hızla evliliği hazırlamayı emretti. Ve taç giyme töreni, en görkemli ve onurlu ihtişamla yapıldı. O gün kral, katedral, kraliyet cübbeleri içinde yürüdü. Önünde 4 altın kılıç taşıyan 4 kral vardı. Tatlı bir koro müziği de onunla birlikte ilerliyordu. Ayrı bir geçişte ise kraliçe, en zengin süslerini giymiş, başpiskoposlar ve piskoposlar tarafından bakireler şapeline götürülüyordu. 4 kraliçe önünde yürüdü, her biri eski geleneğe göre beyaz bir güvercin taşıyordu. Arkasında çok sayıda kız, şarkı söyleyip her türlü sevinç işaretini yapıyordu. İki geçiş kiliselerine geldiğinde, o kadar harika müzik ve şarkılar vardı ki, oradaki tüm şövalyeler ve baronlar sanki savaş kalabalığında gibi birbirlerine yaslanıyordu. Duymak ve görmek için, ellerinden gelenin en fazlasını veriyorlardı. Kral taç giyince, Camelgard'dan gelen tüm şövalyeleri bir araya topladı. Yuvarlak masadan 28 tanesi ve Merlin tarafından tüm krallıklardan seçilen diğer büyük ve cesur adamlar. Masa tam sayısına tamamlandı. Canterbury başpiskoposu tüm şövalyelerin koltuklarını kutsadı. Hepsi ayağa kalkıp Kral Arthur'a saygı gösterdi. Her birinin arkasındaki kürsüde ise adı, altın harflerle yazılıydı. Ama bir koltukta farklı bir yazı vardı. Burası kuşatma tehlikesi. Gökyüzünün seçtiği kişi dışında biri oturursa, ateş tarafından yenilecek. O anda kralın yeğeni genç Gawain geldi. Şövalye olmak için dua etti ve kral onu o anda şövalye ilan etti. Kısa süre sonra fakir bir adam geldi. Yanında 18 yaşında, uzun boylu ve güzel bir genç vardı. Zayıf bir kısrağa binmişti. Kralın ayaklarına düşerek dedi: "Tanrım, evliliğinin bu saatinde herkese istediği hediyeyi vereceğini söyleyen birini duydum. Bu yüzden geldim." "Bu gerçek," diye yanıtladı Kral Arthur. "Ve sözümü tutacağım." "Nazikçe ve asil söylüyorsunuz, efendim," dedi fakir adam. "Başka hiçbir şey istemiyorum. Yalnızca oğlumu şövalye yapmanızı." "Büyük bir şey istiyorsun," dedi kral. "Adın ne?" "Koç, kov çocuğu," diye yanıtladı. "Bu dua senden mi geliyor, yoksa oğlundan mı?" diye sordu Kral Arthur. "Kendimden değil, efendim," dedi. "Çünkü 13 oğlum daha var ve hepsi koyduğum her emeğe dayanır. Ama bu, benim ve eşimin yapamayacağımız bir şey. Çünkü sürekli ateş etmek, kavga etmek, şövalyeler ve çekişmeler görmek için koşmak. Gece gündüz içimi işkence ediyor, onun bir şövalye yapılmasını istiyorum." "Adın ne?" dedi kral gence. "Benim adım Thor," dedi. Kral ona kararlı bir bakış attı ve gözlerinden, yüzünden, asil ve güç dolu ifadesinden çok memnun oldu. "Diğer tüm oğullarını benden önce getir," dedi kral koça. Ama ne zaman getirse, hiçbiri boyut, şekil ya da özellik bakımından Thor'a benzemiyordu. Sonra kral Thor'u şövalye ilan etti ve dedi ki, "Hayatının sonuna kadar iyi ve gerçek bir şövalye ol. Tanrı'dan dilediğim gibi. Ve eğer kendin kanıtlarsan, bir gün yuvarlak masada sayılırsın." Sonra Merlin'e döndü ve Arthur dedi ki, "Şimdi kehanet et, ey Merlin. Sir Thor layık bir şövalye olacak mı, olmayacak mı?" "Evet, efendim," dedi Merlin. "Öyle olmalı. Çünkü o, tanıdığın ve en iyilerinden biri olduğunu kanıtladığın Kral Pelinoir'un oğlu. O bir çobanın oğlu değil." Kısa süre sonra Kral Pellinor geldi. Sir Thor'u görünce oğlu olduğunu anladı ve onu bulmaktan kelimelerle anlatamayacağı kadar mutlu oldu. Kral tarafından şövalye ilan edilmişti. Pellinor, Kral Arthur'a saygı gösterdi. Kral onu memnuniyetle ve nazikçe kabul etti.
Merlin onu Table Round'da yüksek bir koltuğa yönlendirdi. Perilous Seat'e yakın bir yere. Ama Sir Gawain, Kral Pelinoir'a gösterilen bu onur karşısında öfkeyle dolup taştı. Kardeşi Gaheris'e fısıldadı, babamız Kral Lot'u öldürdü, onu öldürmeli miyim? Henüz yapma, dedi Gaheris. Ben de şövalye olana kadar bekle, o zaman yardım ederim sana. En iyisi şu an ona dokunma, bu yüksek ziyafeti kan dökülmesiyle tehdit etme. Nasıl isterseniz öyle olsun, dedi Sir Gawain. Sonra kral ayağa kalktı. Tüm yuvarlak masaya seslendi ve onlara emretti. Her zaman gerçek ve asil şövalyeler olun. Ne rezalet ne cinayet yapın, haksız şiddetten kaçının ve her zaman ihanetten uzak durun. Zalim olmayın, merhamet dileyene merhamet edin. Hanımlara ve genç hanımlara her zaman yardım edin. Ve ödül ya da haksız bir tartışmaya asla katılmayın. Tüm şövalyeler bu sözlere yemin etti. Sonra her yıl Pentekost'ta hepsinin önünde toplanmasını buyurdu. Son 12 ayın tüm yaptıklarını ve maceralarını anlatacaklardı. Ve böylece, dua ve kutsama, yüksek tezahüratlı sözler eşliğinde. Yuvarlak masanın en asil tarikatı kuruldu. Dünyanın en iyi ve en cesur şövalyelerinin sonrasında kabul arayışına başlayacağı bu büyük birlik. Sonra yüksek ziyafet hazırlandı. Kral ile kraliçe yan yana oturdular, tüm meclisin önünde. Büyük ve kraliyet ihtişamıyla dolu bir ziyafet başladı. Ve otururlarken, herkes yerindeyken, Merlin etrafına dolanıp dedi ki, oturun, biraz daha bekleyin. Çünkü garip ve harika bir macera göreceksiniz. Tam o anda, koridordan beyaz bir geyik fırladı. Arkasında beyaz bir tazı, 30 çift siyah köpek koşuyordu. Hepsi ağlar gibiydi. Geyik yuvarlak masanın etrafını dolaştı, diğer masaların yanından geçti. Aniden beyaz tazı fırlayıp geyiği ısırdı, kalçasından bir parça kopardı. Geyik büyük bir sıçrayışla masaya oturan bir şövalyeyi devirdi. Şövalye hemen ayağa kalktı, tazıyı eline aldı ve binerek hızla uzaklaştı. Tam o sırada beyaz bir palfırı üzerinde bir kadın geldi. Krala bağırdı, efendim, buna izin verme. O şövalyenin aldığı tazı benimdir. Ve konuşurken, tüm silahlı büyük bir atın üstünde bir şövalye geldi. Hanımefendiyi zorla tuttu ve onunla birlikte uzaklaştı. Ama kadın çok ağladı ve inledi. Sonra kral, Sir Gawain, Sir Tor ve Kral Pelinoir'un bilmesini istedi. Bu macerayı sonuna kadar takip edeceklerdi. Sir Gawain'e geyiğin peşine gitmesini. Sir Tor'a tazının ve şövalyenin peşine gitmesini. Kral Pelinoir'a ise şövalye ve hanımefendinin peşine gitmesini söyledi. Sir Gawain hızlı adımlarla ilerledi. Yanında kardeşi Gaheris vardı, silahını taşıyan bir kahya olarak. Giderken, iki şövalyenin at sırtında savaştığını gördüler. Yanlarına gidip ikisini de ayırdılar ve kavgalarının sebebini sordular. Aptalca bir mesele için savaşıyoruz, diye yanıtladı biri. İkimiz de kardeşiz. Oradan beyaz bir geyik geldi, peşinden çok sayıda tazı koşturuyordu. Bunun Kral Arthur'un yüksek şöleni için bir macera olduğunu düşündüm ve peşinden gittim. Küçük kardeşim ise onun daha iyi şövalye olduğunu ve gitmesi gerektiğini ilan etti. Böylece hangimizin daha iyi olduğunu kanıtlamak için savaşıyoruz. Bu aptallık, dedi Sir Gawain. Her istersen yabancılarla savaş. Ama kardeşe karşı kardeş olmaz. Tavsiyemi dinleyin ve bana teslim olun. Kral Arthur'a gidin ve lütfuna sığının. Efendim şövalye, diye yanıtladılar, yorulduk ve isteğinizi yerine getireceğiz. Ama krala kim gönderdiğini söyleyelim. Beyaz geyiğin arayışını takip eden şövalye adına, dedi Sir Gawain. Ve şimdi isimlerinizi söyleyin, ayrılalım. Ormandan Sorlus ve Brian, diye yanıtladılar. Ve kralın sarayına doğru yola çıktılar. Sir Gawain arayışını takip etti, tazıların seslerini işitiyordu. Büyük bir nehre geldiler. Geyiğin karşı kıyıya doğru yüzdüğünü gördüler. Suya girmek üzereyken karşı kıyıdan bir şövalye bağırdı, buraya gelme, efendim şövalye. O geyiğin peşinde, benimle yarışmaya çıkmadan geçemezsin. Bunun için durmayacağım, dedi Sir Gawain. Ve atını yüzerek nehri geçti. Bir anda mızraklarını aldılar ve birbirlerine şiddetle koştular. Sir Gawain yabancıyı atından indirdi ve teslim olmasını istedi. Hayır, diye yanıtladı. Seni üstün tutsan bile at sırtında, diliyorum. Yürüyerek kılıçlarımızla karşılaşalım. Adın ne, diye sordu Gawain. Adaların Allardini, diye yanıtladı yabancı. Birbirlerine düştüler. Ama kısa süre sonra Sir Gawain öyle derin ve sert bir darbe indirdi ki tüm beyni dağıldı. Sir Allardin öldü. Ah, dedi Gaheris.
Bu gerçekten çok büyük bir darbeydi, genç şövalye için. Tekrar döndüler ve beyaz geyiği takip ettiler. Arkasında birkaç tazıyla birlikte, 3 tanesini kaçırdılar. Sonunda geyik bir kaleye girdi ve orada, başavluda yakalanıp öldürüldü. Bunun üzerine bir şövalye, çekilmiş kılıcıyla bir odadan fırladı. Gözlerinin önünde 2 tazıyı öldürdü ve diğerlerini kaleden kovaladı. Ağlayarak bağırdı. "Ah, beyaz geyiğim, ne yazık ki öldün. Çünkü seni yüce hanımefendim bana verdi ve seni kötülükten korudum. Ama yaşarsam, ölümün çok değerli alınacak." İçeri gitti, silahlandı ve şiddetle çıkarak Sir Gawain ile yüz yüze geldi. "Neden köpeklerimi öldürdünüz?" dedi Sir Gawain. "Onlar sadece doğalarını takip ettiler. İntikamı benden alsan daha iyi olurdu. Zavallı aptal yaratıklardan değil. Ben de kendimi senden intikam alacağım," dedi diğeri. Buradan gitmeden önce. Sonra vahşice ve çılgınca birbirlerine saldırdılar, ta ki kan akan ayağı fışkırana kadar. Ama sonunda Sir Gawain üstün geldi ve kalenin şövalyesini yere serdi. Şövalye merhamet istedi, yalvardı. "Öleceksin," dedi Sir Gawain. "Çünkü köpeklerimi öldürdün. Seni elimden geldiğince telafi edeceğim," diye yanıtladı şövalye. Ama Sir Gawain merhamet etmedi ve miğferini açtı. Öyle öfkeden kördü ki, bir hanımefendinin odasından fırlayıp düşmanının üstüne düştüğünü göremedi. Şiddetli bir darbe aldı ve tesadüfen, kadının kafasını vurdu. "Sessizlik! Ah!" diye bağırdı Gaheris. "Kötü ve utanç verici bir şey yaptınız. Utanç asla ayrılmayacak. Neden merhametinizi bu kişiye vermediniz? Merhametsiz bir şövalye ibadet edilmez." Sir Gawain, o güzel hanımefendinin ölümüne çok üzüldü, ne yapacağını bilemedi. Düşmüş şövalyeye döndü. "Kalk, çünkü sana merhamet ediyorum." "Hayır," dedi şövalye. "Şimdi merhametini umursamıyorum. Çünkü öldürdün, hanımefendimi. Dünyevi şeyler arasında en çok sevdiğim şeyi. Bunun için çok pişmanım," dedi Sir Gawain. "Seni vurmak istemiştim. Ama şimdi Kral Arthur'a gidip bu macerayı anlat ve beyaz geyiğin arayışını takip eden şövalye tarafından nasıl yenildiğini. Yaşayıp yaşamadığım ya da nereye gittiğim artık umurumda değil," diye yanıtladı şövalye. Sir Gawain onu Camelot'un sarayına gönderdi, önünde ölü bir tazıyla, arkasında atına bağlı başka bir tazıyla. "Adını söyle bana ayrılmadan önce," dedi. "Benim adım bataklıktan Atmor," diye yanıtladı. Sonra Sir Gawain kaleye girdi ve dinlenmek için hazırlandı. Silahını çıkarmaya başlamıştı ki, Gaheris onu uyardı. "Silahını bırakacak mısın? Bu yabancı bir ülke. Çok düşmanın olduğunu düşün." Konuşur konuşmaz, aniden 4 silahlı şövalye çıktı. Sertçe saldırarak Sir Gawain'e bağırdılar. "Sen yeni bir şövalye. Şövalyeliğini nasıl utandırdın? Merhametsiz şövalye, onursuz, güzel hanımların katili, sana sonsuza dek yazık. Şüphe yok, bizi terk etmeden önce merhamete muhtaç olacaksın." Kardeşler büyük tehlikedeydi, hayatları için korkuyorlardı. Yalnızca 2 kişiydiler, 4 kişiye karşı. Yolculuktan yorulmuşlardı. Ve 4 şövalyeden biri Sir Gawain'i okla vurdu, kolundan yaraladı, artık savaşamaz hale geldi. Ölümden başka bir şey kalmamışken, 4 hanımefendi çıktı. 4 şövalye için yabancılara merhamet dilediler. Bu yüzden Sir Gawain ve Gaheris'e hayatları bağışlandı, ama esir olarak teslim etmeye zorlandılar. Ertesi gün hanımlardan biri Sir Gawain'e geldi. "Efendim şövalye, ne haber?" dedi. "İyi değil," dedi. "Bu sizin kendi hatanız, efendim," dedi hanımefendi. "Dün o güzel kızı öldürerek kötü bir iş yaptınız ve hep öyle kalacak. Bu sizin için büyük bir yazık. Ama Kral Arthur'un akrabasından değil misiniz?" "Evet, gerçekten," dedi. "Benim adım Gawain. Kral Lot of Orkney'in oğluyum. Kral Pelinoir'un öldürdüğü Lot'un, annem Belizant, kralın üvey kız kardeşi." Kadın bunu duyunca gitti ve hemen kaleyi terk etmesi için izin aldı. Ve ona beyaz geyiğin başını teslim ettiler. Çünkü bu onun arayışındaydı. Ama ölü hanımefendiyi de yanında taşımasını istediler. Başı boynuna sarkıyor, bedeni atının önünde yatıyordu. Böylece Camelot'a geri döndü. Kral ve kraliçe onu ve maceralarını duyunca çok memnuniyetsiz oldular. Ve kraliçenin emriyle, mahkeme önünde hanımlar tarafından yargılandı. Yargılayanlar şöyle hükmetti, hayatı boyunca, her zaman hanımların kavgalarında şövalye gibi davranacaktı. Her zaman onların tarafında olacak, herhangi bir kadına karşı asla savaşmayacak. Bir hanımefendi için rakibini savaşmış bir kimseye karşı savaşmayacak.
Ve merhametini asla reddetmeyecekti. Kutsal İncil üzerine bunu yemin etti. Böylece Beyaz Geyiğin macerası sona erdi. Bu arada Sir Thor, Tazi'yi götüren şövalyenin peşine düşmüştü. Giderken aniden yolda onunla karşılaştı, mızrak uzunluğunda büyük bir asa taşıyan bir cüce. Cüce atına öyle acımasızca vurdu ki Sir Thor bir mızrak boyu geriye fırladı. "Neden atımı bu kadar vurursun, iğrenç cüce?" diye bağırdı Sir Thor. "Çünkü bu yoldan geçemezsin," diye yanıtladı cüce. O pavyonlardaki şövalyelerle savaşmadan ve iki çadıra, önlerinden iki büyük mızrak çıkan ağaçlara asılı iki kalkan olan yere işaret etti. "Gecikmeyebilirim," dedi Sir Thor. "Çünkü takip etmem gereken bir görevdeyim." "Geçemezsin," diye yanıtladı cüce. Ve boynuzunu çaldı. Hemen bir silahlı şövalye at sırtında hızla üzerine geldi. Sir Thor da hızla karşı çıktı ve onu atından indirdi, teslim olması gerekti. Arkasından daha sert bir ikinci saldırı geldi. Ama Sir Thor birkaç büyük darbe ve vuruşla onu da atından indirdi. İkisini de Kral Arthur'a, Camelot'a gönderdi. Sonra cüce geldi ve Sir Thor'dan yalvardı onu hizmetine almasını. "Çünkü," dedi, "artık böyle şövalyelere hizmet etmeyeceğim." "O zaman bir at al ve benimle gel," dedi Thor. "Beyaz tazıyla şövalyenin peşinden mi gideceksiniz?" dedi cüce. "Yakında sizi onun olduğu yere götürebilirim." Ormanda iki çadıra daha vardılar. Sir Thor inip ilk kola girdi ve orada 3 kızın uyuduğunu gördü. Diğerine geçti. Başka bir hanımefendi uyuyordu. Ayaklarının dibinde ise aradığı beyaz tazı. Hemen o kadar yüksek sesle havlamaya başladı ki kadın uyandı. Sir Thor köpeği kapıp cücenin sorumluluğuna verdi. "Ne yapıyorsunuz, Sir Şövalye?" diye bağırdı hanımefendi. "Onu benden zorla mı alıyorsunuz?" "Evet, hanımefendi," dedi Sir Thor. "Çünkü kralın emriyle böyle olmalı. Onu Camelot'taki Kral Arthur'un sarayından buraya kadar takip ettim." "Pekala," dedi hanımefendi. "Çok uzağa gitmeyeceksiniz, kötü muamele görmeden. Ve bu görevden pişman olacaksınız." "Ne macera olursa olsun," dedi Sir Thor, "neşeyle katlanacağım, tanrım." Ve atına binip yola koyuldu. Ama gece gelince ormanda bir münzeviyle karşılaştı. Orada ertesi güne kadar kaldı. Münzevinin az ve kötü yiyeceklerinin hüznüyle, ama ertesi gün ayrılmadan önce dindarca bir ayin yapıldı. Sabah erken saatlerde Cüceyle birlikte yola çıkarken, arkasından yüksek sesle bir şövalyenin seslendiğini duydu. "Dön, dön, devam et efendim ve hanımefendiden aldığın tazıyı bana ver." Döndü. Büyük ve güçlü, tam silahlı bir şövalye gördü. Ormanın bir açıklığından şiddetle üzerine biniyordu. Sir Thor kötü durumdaydı. Yalnızca eski bir atı vardı. Münzevilerin pek fazla sahibi olamayacağı kadar zayıf bir at. Yine de bekledi. Garip şövalye gelince, ilk koşuda mızraklarla birbirini devirdi. Ve sonra iki çılgın aslan gibi kılıçlara geçtiler. Birbirlerinin kalkan ve miğferlerine saldırdılar, parçalar her yandan uçtu, kan aktı. Yine de dövüştüler. Hauberklerin zırhını delip birbirlerine büyük ve korkunç yaralar verdiler. Ama sonunda Sir Thor, garip şövalyeyi tamamen yere serinceye kadar vurmayı sürdürdü. Ona teslim olmasını emretti, merhamet için. "Bunu yapmayacağım," diye yanıtladı Abelius, "hayat ve ruhum bedenimdeyken, önce tazıyı bana vermedikçe." "Yapamam," dedi Sir Thor. "Ve yapmayacağım. Çünkü görevim o tazıyı almak ve seni Kral Arthur'a göndermek ya da seni öldürmek." Tam o anda bir kız palfırı üzerinde geldi, olabildiğince hızlı sürüyor, yüksek sesle bağırıyordu. "Lütfen, Kral Arthur'un aşkı için, bana bir hediye ver." "Sor," dedi Sir Thor. "Sana vereceğim." "Gramercy," dedi hanımefendi. "Bu sahte şövalye Abelius'un kafasını istiyorum. Yaşayan en korkunç katil. Söz verdiğim hediyeden pişman oluyorum," dedi Sir Thor. "Bırak sana yaptığı tüm günahları telafi etsin." "Telafi edemez," diye yanıtladı kız. "Kardeşim, ondan çok daha iyi bir şövalyeydi." Merhamet göstermesini küçümsedi, "Yarım saat boyunca bataklıkta diz çöküp yalvardım. Ama yine de kavga etti ve önceki bir yaralanmayı öne sürerek reddetti. Gerçek bir şövalye olarak seni armağan etmeni istiyorum. Yoksa Kral Arthur'un sarayında utanç veririm seni. Çünkü bu Abelius en sahte şövalye ve çoğunu öldüren biri." Abelius bunu duyunca titredi ve çok korktu. Sir Thor'a teslim oldu, merhamet diledi. "Şimdi yapamam," dedi Sir Thor. "Söz verdiğimi tutmazsam, merhametimi teklif ettiğimde kabul etmedi. Ve şimdi çok geç."
Miğferini çözdü ve çıkardı. Ama Abelius karamsar bir korkuyla ayağa kalkmaya çalıştı ve kaçmaya yöneldi, ta ki Sir Thor onu yakalayıp tek bir darbeyle başını tamamen koparıncaya kadar. "Şimdi, efendim," dedi kız, geceye yaklaştı. "Lütfen gelin ve kalemde konaklamanızı rica ediyorum. Çok yakın." "İyi niyetle," dedi. Hem at hem de kendisi, Camelot'tan ayrıldıklarından beri kötü bir durumdaydı. Hanımefendinin kalesine gitti. Görkemli bir şekilde ağırlandı. Orada yaşlı bir şövalye gördü, kocasıydı ve hizmetinden dolayı büyük minnettarlık gösterdi. Sık sık tekrar gelmesi için teşvik etti. Ertesi gün ayrıldı ve öğlene kadar Camelot'a ulaştı. Kral ve kraliçe onu gördüklerine sevindi. Kral onu kont yaptı. Ve Merlin kehanet etti ki bu maceraların yalnızca başlangıcıydı. Sonradan başaracaklarının çok küçük bir kısmı. Sir Gawain ve Sir Thor görevlerini tamamlamışken, Kral Pellinor, düğün ziyafetinde şövalyenin kaçırdığı hanımefendinin peşine düştü. Ormanda sürerken, bir vadide güzel genç bir kızı gördü. Kuyunun başında oturuyordu, kollarında yaralı bir şövalye tutuyordu. Kral Pellinor geçerken kız ona selam verdi. Onu fark eder etmez bağırdı, "Yardım et, yardım et, şövalye. Tanrımız aşkına." Ama Pellinor arayışında kalmak için çok hevesliydi, döndü ve geçip gitti. Kız 100 kez yardım için bağırdı. Ve o noktada cennete dua etti, ölmeden önce böyle bir ihtiyacı olsun. Kısa süre sonra şövalyesi kollarında öldü. Ve o, yas ve aşk için, kılıcıyla kendini öldürdü. Kral Pellinor fakir bir adamla karşılaştı ve sordu, "Bir şövalyenin o taraftan geçtiğini, zorla yanında bir hanımefendi götürdüğünü gördün mü?" "Evet, kesinlikle," dedi adam. Ve çok inledi ve ağladı. Ama şu an başka bir şövalye onunla birlikte kadını teslim etmek için savaşıyor. "Sür, onları hala savaşırken bulacaksın." Kral Pellinor hızla yoluna devam etti. İki şövalyenin iki pavyon önünde sertçe dövüştüğünü gördüğü yere geldi. Pavyonlardan birine bakınca, görevi olan kadını gördü. Onunla birlikte iki savaşan şövalyenin de silah taşıyanları vardı. "Güzel hanımefendi," dedi, "benimle Kral Arthur'un sarayına gelmelisin." "Efendim şövalye," dedi iki silah taşıyan, "orada iki şövalye bu hanımefendi için savaşıyor. Gidin onları ayırın ve onu almak için onaylarını alın, önce ona dokunmayın." "İyi diyorsunuz," dedi Kral Pellinor. Ve savaşanların arasından geçti, neden kavga ettiklerini sordu. "Efendim şövalye," dedi biri, "o hanımefendi benim kuzenimdir. Teyzemin kızı. Bu şövalye onu zorla ayırdı. Bu yüzden onu özgürleştirmek için savaşıyorum." "Efendim şövalye," diğeri yanıtladı, "adı Wentland'dan Huntslake'ti. Bu hanımefendiyi, kollarım ve yeteneklerimle Kral Arthur'un sarayında bugün aldım." "Bu yanlış," dedi Kral Pellinor. "Hanımefendiyi aniden çaldınız ve onunla kaçtınız. Hiçbir şövalye sizi durduramadı. Bu yüzden görevim onu geri almak. İkiniz de ona sahip olmayacaksınız. Onun için savaşacaksanız, şimdi ve burada benimle savaşın." "Pekala," dedi şövalyeler. "Hazırlanın, tüm gücümüzle saldıracağız." Sonra Sir Huntslake kılıcıyla Kral Pellinor'un atını deldi. Artık hepsi yürüyordu. Ama Kral Pellinor öfkeyle Sir Huntslake'e koştu. "Başını iyi tut," diye bağırdı ve miğferini çeneye kadar sarsacak kadar öyle bir darbe indirdi ki, yere ölü düştü. Bunu görünce diğer şövalye savaşmayı reddetti ve diz çöktü. "Kuzenin hanımefendiyi al, seninle birlikte gitsin. Arayışın olduğu gibi. Ama gerçek bir şövalye olduğun için, ne utanç ne zarar görmeyesin." Ertesi gün Kral Pellinor Camelot'a gitti, hanımefendiyi de yanında alarak. Yolculukta sert taşlı bir vadiden geçerlerken kızın atı sendeledi ve onu fırlattı. Kolları morardı ve incindi. Ormanda dinlenmek zorunda kaldılar ve gece bastırdı. Orada konakladılar. Gece yarısından biraz önce bir atın ses çıkardığını duydular. "Hareketsiz olun," dedi Kral Pellinor. "Belki bir maceradan haberdar oluruz." Ve silahlandı. Karanlıkta iki şövalyenin buluştuğunu ve birbirlerine selam verdiklerini duydu. Biri Camelot'tan geliyordu, diğeri ise kuzeyden. "Camelot'ta ne haber?" dedi biri. "Başıma," dedi diğeri, "oradan yeni ayrıldım. Kral Arthur'un sarayını gördüm. Böyle bir dostluk asla olmayacak kadar vardı. Neredeyse dünyanın tüm şövalyeliği oradaydı. Krala tam sadık kaldılar. Şimdi eve, kuzeye dönüyorum. Şeflerimize, savaşta güçlerini harcamamalarını söylemek için, ona karşı. Bunlara gelince," diye yanıtladı diğer şövalye, "ben de kuzeye gidiyorum.
Ve benimle bir çare getiriyorum, en ölümcül zehri duydum. Camelot'a gideceğim onunla. Çünkü orada kralın yakınında bir arkadaşımız var, ona çok değer veriyor. Onu zehirlememiz için bizden hediyeler aldı. Yakında söz verdiği gibi yapacak. Dikkat et, dedi ilk şövalye. Merlin'den dikkat et. Çünkü o her şeyi bilir, şeytanın ustalığıyla. Bunun için korkmayacağım, diye yanıtladı diğeri. Ve yoluna devam etti. Anon Kral Pellinor ve hanımefendi tekrar yola çıktı. Ve ayıldıklarında, yaralı şövalye ile birlikte olan hanımefendinin oturduğu kuyuyu buldular. Şövalye ve kız, aslanlar ve vahşi hayvanlar tarafından tamamen parçalanmıştı. Yalnızca hanımefendinin kafası kalmıştı. Kral Pellinor bunu görünce acıyla ağladı. Ah, birkaç dakika oyalansaydım, hayatını kurtarabilirdim. Neden şimdi bu kadar keder, dedi hanımefendi. Bilmiyorum, diye yanıtladı. Ama kalbim bu zavallı hanımefendinin ölümü için çok üzülüyor. Ne kadar güzel ve gençti. Sonra bir münzeviden cesetlerin kalıntılarını gömmesini istedi. Ve çıplak hanımefendi başıyla Camelot'a döndü. Vardığında kral ve kraliçeye görevinin gerçeğini anlatmaya yemin etti. Girdiğinde kraliçe onu biraz azarladı. O hanımefendinin hayatını kurtarmadığınız için çok suçluydunuz. Hanımefendi, dedi, hayatım boyunca pişman olacağım. Evet, kral, dedi Merlin, aniden içeri girerek, ve sen de pişman olmalısın. Çünkü o hanımefendi senin kızındı, bebeklikten beri görmedin. O saraya gidiyordu, yanında iyi bir genç şövalye vardı, kocasıydı. Ama suçlu şövalye Lorraine savaş tarafından ihanete kurban gittiler. Sen ise duraksayıp yardım etmek istemedin. Ve bu yüzden, en iyi arkadaşın, en büyük ihtiyacın anında seni başarısız edecek. Çünkü o iş için sana verilen kefaret bu. O zaman Kral Pellinor, Merlin'e ormanda duyduğu ihanetin hikayesini gizlice anlattı. Merlin ustalığıyla o şövalyeyi buldu ve kısa süre sonra kendisi öldürüldü. Böylece, Kral Arthur'un hayatı kurtarıldı.